2022 yılı acısıyla tatlısıyla biterken topluluk sekmesinde oluşturduğum ankete katılımından dolayı teşekkür ettiğim bir takipçimin isteğiyle bilim ve teknoloji alanında bir video sunacağım sizlere. Yıl sonu olması münasebetiyle de bilimsel gelişmeleri derlediğim bir video olacak. Şüphesiz ki bu yıla damga vuran olayların başında yapay zeka var. Global büyük şirketler de dahil olmak üzere küçük çaplı şirketlerin de katılımının olduğu yapay zeka teknolojisi sürekli iyileşerek gelişmeye devam ediyor. Yılın dikkat çeken haberi ise Google'dan geldi. Peki Google'ın en büyük korkum kapatılmak diyen Lambda teknolojisi gerçekten duyarlı olabilir miydi? Google'ın şirketin yapay zeka projesinde çalışan ve bilgisayar programının kendi duyguları olduğunu, bu nedenle isteklerine saygı duyulması gerektiğini söyleyen mühendisini şirketten uzaklaştırması, yapay zeka ile ilgili önemli tartışmaları gündeme getirdi. Google, diyalog uygulamaları için dil modeli, kısaca Lambda, Language Model for Dialogue Applications adı verilen teknolojisinin ucu açık sohbetlere katılabildiğini ve büyük bir teknolojik kırılım olduğunu iddia ediyor. Ancak Google'ın sorumlu yapay zeka bölümünde çalışan mühendisi Blake Lemoine, Lambda'nın etkileyici sözel becerilerinin ardında duyarlı bir zihnin olabileceğine inanıyor. Google iddiaların temelsiz olduğunu belirterek bunu reddediyor. Google sözcüsü Brian Gabriel, BBC'ye yaptığı yazılı açıklamada Lemoine'ye Lambda'nın duyarlı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığının ve bu iddiaya çürütecek çok sayıda karşıt kanıtın olduğunun belirtildiğini söyledi. Lambda'nın arkasındaki sınır ağı 137 milyar parametre içeriyor. Bilinen diğer bir uygulama olan GPT-3 173 milyar parametreye sahip. Ayrıca Lambda insanlar arası konuşmalara göre sohbeti simüle etme yeteneğine sahip. Bu özelliğiyle de konuşmaların içerdiği duygu durumunu da hissedebildiği görüşü pek asılsız değil. İhtimalini güçlendiriyor. Lambda'nın hayatımız boyunca kendimize sorduğumuz "ben kimim, hayattaki amacım ne?" gibi soruları soruyor olması da kendini bir şekilde başı ve sonu olan bir yapı olarak algılıyor olabileceğinin ihtimalini güçlendiriyor. Lambda'nın gelişimini yakından takip edeceğiz. Diğer bir ilginç gelişme ise laboratuvar ortamında geliştirilen mikrobeyin ile ilgili. Bilim insanları laboratuvarda 1972 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmüş olan tenise benzeyen bilgisayar oyunu Pong'u oynamayı öğrenen beyin hücreleri geliştirdi. Uzmanlar mini beynin hissedebildiğini ve çevresine tepki verebildiğini söyledi. Neuron dergisine yazan Cortical Labs şirketinden Dr. Brett Kagan, bir laboratuvar kabında büyütülen ilk hissedebilen beyni yarattığını iddia etti. Bir dış kaynaktan bilgi alabiliyor, bu bilgiyi işleyebiliyor ve gerçek zamanlı tepki verebiliyor, dedi. İnsan beyni şu andaki yapay zeka sistemlerine kıyasla daha uyumlu ve daha hızlı öğreniyor. Bu yeni sistemin yeni kuşak bilgisayar sistemleri için model olabileceği tartışılıyor. Mini beyinler, beynin çok küçük olduğu genetik hastalık mikrosefaliyi incelemek için ilk olarak 2013'te üretilmişti ve o zamandan bu yana beyin gelişimi araştırmalarında kullanılıyor. Ancak bu çalışmada ilk kez bir bilgisayar oyunu gibi dış çevreye uyarana bağlanıp etkileşim kuruldu. Araştırma ekibi bir fare embriyosundan alınan kök hücrelerinden 800 bin beyin hücresi büyüttü. Bu mini beyni de oyundaki topun ne tarafta ve çubuğa ne kadar uzaklıkta olduğunu ileten elektrotlara bağladılar. Beyin hücreleri de tepki olarak kendi faaliyetlerine başladı. Oyun devam ettikçe daha az enerji harcamaya başladılar. Ancak top çubuğu geçip oyun topun herhangi bir yerde olduğu rastgele bir noktada yeniden başladığında yeni ve tahmin edilemeyecek duruma uyum sağlamak için daha fazla enerji harcadılar. Mini beyin oyunu oynamayı 5 dakikada öğrendi. Topu çoğunlukla kaçırsa da başarı düzeyleri rastgele şansın çok üzerindeydi. Fakat araştırmacılar bilinci olmadığı için bir insan gibi Pong oyunu oynadığının farkında olmadığını vurguladılar. Beyin hücrelerinin amacı bilgiyi gerçek zamanlı işlemektir. Gerçek işlevlerinin kullanıma açılması
kapsamlı bir şekilde bakılabilecek çok sayıda araştırma alanını gündeme getiriyor. Dr. Keegan bir sonraki araştırmasında alkolün mini beynin oyunu oynayabilmesine etkisini inceleyecek. İnsan beynine benzer bir tepki verirse sistemin deneylerde ne kadar etkin olabileceğini gösterecek. Ancak Dr. Keegan'ın sistemini hissedilebilir olarak tanımlaması sözlüklerde his ve duyu kabiliyeti diye tarif edilen kelime anlamından farklı. Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Dean Burnett, düşünen sistem diye tanımlamayı tercih ediyor. Burnett, iletilen ve net bir şekilde kullanılan, değişikliklere yol açan bilgi söz konusu. Dolayısıyla aldıkları uyarılar hakkında basit bir şekilde düşünüyor, dedi. Araştırma ilerledikçe mini beyinler büyük ihtimalle daha karmaşık hale gelecek. Ancak Dr. Keegan'ın ekibi kazayla bilinçli bir beyin yaratmamak için biyoetik uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. Keegan, bu teknolojiyi daha çok yolun başındaki bilgisayar endüstrisi gibi görmeliyiz. Ancak yıllar sonra dünya genelinde teknolojik mucizelere dönüştüler, diyor. Yapay zeka araştırmacıları şimdiden büyük ustaları satrançla yenebilen cihazlar geliştirdiler. Ancak Keegan ile birlikte çalışan Londra Üniversitesi'nden Profesör Carl Friston, mini beyin öğretilmeden öğrendi. Dolayısıyla daha iyi uyum sağlayabiliyor ve daha esnek, dedi. Mikro beyin, yapay zeka ile ortak olarak çalışıp bir androidi neden yönetmesin? Çok olası gelmiyor mu? Gelişmeleri takip edeceğiz. Laboratuvar ortamında üretilen beyin olur da et olmaz mı? Tabii ki oldu. Hatta Amerika'da tüketim onayını da aldı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi FDA'nin hücre kültürlerinden üretilen tavuğun satışına onay verdi. Kurum, sürecin çok dikkatli değerlendirildiğini açıkladı. Laboratuvar üretimi tavuk, Upside Foods tarafından çelik tanklar içinde canlı hayvandan alınan hücrelerle elde edildi. Firmanın yöneticisi Uma Valeti, birçok şüpheci bakışın bulunduğu bir ortamda bugün bir tarih yazarak FDA'den üretilmiş et onayı alan ilk şirket olmayı başardık, dedi. Ancak firmanın raflara ürün getirebilmesi için aşması gereken bazı engeller daha bulunuyor. Etlerin üretileceği merkezin de resmi bir onay alması lazım. Benzer ürünleri geliştirmeye çalışan besin startupları bulunuyor. Daha çok firmanın başarısı karbon salınımı başta su olmak üzere canlı hayvanların endüstrisinde kullanılan diğer kaynakların korunması anlamına geliyor. Üretim etlerin gelecekte pazarda önemli bir oranı ele geçirmesi bekleniyor. Ancak Aralık 2020'de Singapur tamamen laboratuvarda üretilmiş protein satışına onay veren ilk ülke olmuştu. Merkezi San Francisco'da olan Eat Just adlı girişimcilik şirketi laboratuvarda ürettiği tavuk etini Singapur'da satışa çıkarabilmişti. Yapılan iki araştırmada 2030 itibariyle laboratuvarda et üretimi maliyetinin normal et üretimiyle yarışabilir hale geleceğini ortaya koymuştu. Lifecycle tarafından yapılan araştırma, laboratuvarda üretilen etin 2040'da küresel et piyasasının %35'ini oluşturmasını öngörüyor. Dünya liderlerinin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için Glasgow'da bir araya geldiği bu günlerde gıda teknolojisi uzmanları küresel ısınmaya karşı alternatif proteinlerin oynayacağı rolün anlaşılmasını bekliyor. Besicilik, sera gazlarının artmasına neden olduğu ve küresel ısınmayı tetiklediği için birçok ülkedeki araştırmacı etin alternatifini arıyor. Süte alternatif bitkisel ürünlerin piyasası giderek gelişiyor. İngiltere'de nüfusun 1/3'inin düzenli olarak bitkisel süt tükettiği belirtiliyor. Tabii bu konuda bilgilendirmenin yetersiz olduğu da ortada. Birçok insan içtiği şeyin süte eşdeğer olduğunu düşündüğü için içiyor. Fakat süte eşdeğer ile süt gibi tanımının ayrımı bu noktada önemli. Et, beslenmede önemli yer tutuyor ve kaliteli bir besin. Bu tarz girişimlerin normal tedarik zincirini bozarak kendi ürünü kabul ettirme eğilimleri olabiliyor. Yemeğe harcanan para ve zaman bazı zamanlar gerçekten çok sıkıcı olabiliyor. Bu tarz organizmalar geliştirmek yerine günlük dozlar halinde gereken protein, karbonhidrat ve yağ ihtiyacımızı giderecek ve doygunluk hissi verecek hap
ya da tabletlere daha yumuşak yaklaşılabilir görüşündeyiz. Bakalım bu girişim nasıl gelişecek ve hayatımızda ne kadar yer edecek? ABD'li bilim insanları nükleer füzyonu gerçekleştirme yarışında büyük bir gelişme kaydedildiğini duyurdu. Araştırmacılar büyük bir engeli aştıklarını ve bir füzyon deneyinde işlem için gereken enerjiden daha fazlasını üretmeyi başardıklarını doğruladılar. Ancak uzmanlar füzyonun konutlarda enerji sağlamada kullanılması için daha gidilecek çok yol olduğunu söylüyor. Deney, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan Ulusal Ateşleme Tesisinde gerçekleştirildi. Laboratuvarın direktörü Dr. Kim Budil, deney sonucunu bu tarihi bir başarı. Geçtiğimiz 60 yıl boyunca binlerce insan bu çabaya katkıda bulundu ve bu aşamaya gelmek gerçek bir vizyon gerektirirdi, dedi. Enerji üretiminde nükleer füzyon önemli bir amaç olarak tanımlanıyor. Güneş ve diğer yıldızların enerji kaynağını nükleer füzyon reaksiyonları oluşturuyor. Bu işlem iki hafif atom çekirdeğinin birleşmeye zorlanması ve daha ağır bir çekirdek oluşturmasıyla meydana geliyor. Nükleer füzyon, ağır atomların parçalandığı nükleer füzyonun tam tersi. Bugün nükleer enerji santrallerinde füzyon teknolojisi kullanılıyor. Ama bu işlem sonucunda çok fazla atık ortaya çıkıyor ve bunlar uzun süre radyasyon yayıyor. Bu atıklar tehlikeli ve güvenli bir şekilde depolanmaları gerekiyor. Nükleer füzyon ise çok daha fazla enerji ürettiği gibi çok daha az miktarda ve kısa ömürlü radyoaktif atık üretiyor. Ayrıca bu işlem sırasında sera gazı salınımı olmadığı için iklim değişikliği açısından zarar oluşturmuyor. Ancak füzyonda elementleri bir arada tutmak için çok büyük miktarda sıcaklık ve basınç gerekiyor. Şimdiye kadar hiçbir deney bu işlem için harcanan miktardan daha fazla enerji üretmeyi başaramadı. Peki işlem nasıl gerçekleşiyor? Kaliforniya'daki Ulusal Ateşleme Tesisi 3,5 milyar dolarlık bir deney. Karabiber tanesi büyüklüğünde bir kapsülün içine çok az miktarda hidrojen konuluyor. Hidrojen yakıtını ısıtmak ve sıkıştırmak için 192 ışınlı güçlü bir lazer kullanılıyor. Lazer o kadar güçlü ki kapsülü Güneş'in merkezinden daha sıcak hale gelecek şekilde 100 milyon santigrat dereceye kadar ısıtabiliyor ve Dünya atmosferinin 100 milyar katından daha fazla sıkıştırabiliyor. Bu kuvvetler altında kapsül patlamaya başlıyor ve hidrojen atomlarını birleşmeye zorluyor ve bu süreçte enerji açığa çıkıyor. Fusion Energy Insights'ın CEO'su Dr. Melanie Windrich, füzyon Güneşin patlamasına neyin neden olduğunu ilk anladıklarından beri bilim insanlarını heyecanlandırıyor. Bugün elde edilen bu sonuçlar bizi gerçekten de teknolojinin ticari amaçlı kullanımına giden yola sokuyor, dedi. Londra'daki Imperial College Üniversitesi'nden plazma fiziği profesörü Jeremy P. Chittenden da bunu gerçek bir atılım anı ve uzun zamandır aranan hedefe gerçekten ulaşabileceğinin kanıtı olarak nitelendirdi. Oxford Üniversitesi fizik profesörü Gianluca Gregory ise bugün elde edilen başarı ABD, İngiltere ve dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda bilim insanının çalışmalarına dayanıyor. Ateşlemenin gerçekleşmesiyle birlikte sadece füzyon enerjisinin kilidi açılmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni bir bilime de kapı aralanıyor, dedi. Laboratuvarın direktörü Dr. Budil, füzyonun elektrik santrallerinde kullanılması için hala önemli engeller olduğunu ama ortak çaba ve yatırımla temel teknolojiler üzerinde birkaç 10 yıl sürecek araştırmalarla bir enerji santrali inşa edebilecek konuma gelinebileceğini söyledi. Füzyonla enerji üretimi ne kadar yakın? Bu deneyde üretilen enerji miktarı çok az. Sadece birkaç su ısıtıcısını çalıştırmaya yetecek kadar. Ama işlemin temsil ettiği şey çok büyük. Füzyonla enerji üretiminin mümkün olduğu bir geleceğe bir adım daha yaklaşıldı. Ancak bunun gerçeğe dönüşmesi için daha gidilecek uzun bir yol var. Bu deney füzyon teknolojisinin işe yaradığını gösteriyor. Ama önce deneyin tekrarlanması, mükemmelleştirilmesi ve ürettiği enerji miktarının önemli ölçüde artırılması gerekiyor. Bu deney milyarlarca dolara mal oldu. Zira füzyon ucuz bir teknoloji değil ama temiz enerji kaynağı potansiyeli. Bu zorlukların üstesinden gelmeyi teşvik edecektir.
füzyon teknolojisinin gelişimini takip edeceğiz. Tabi yer üstünde bunlar olurken uzayda da önemli gelişmeler oldu. James Webb teleskobunun keşifleri ve DART görevi en çok ses getirenlerdi. James Webb teleskobu ile ilgili ayrıntılı incelemeyi kanalımızda bulabilirsiniz. Burada DART görevine değineceğiz. Gezegen güvenliği kapsamında NASA'nın uzay aracının 11 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide çarparak yörüngesinin değiştirilmesi ya da yavaşlatılması esasına dayanan bir uzay görevi diyebiliriz. Kasım 2021'de fırlatılan DART uzay aracı, yolculuğunun son 50 dakikasında asteroidi tespit ederek Dimorphos adlı bir asteroide çarptı. NASA, Dimorphos'un Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ve bu denemenin de asteroidi bize doğru yönlendirmeyeceğini belirtmişti. Filmlerde buna benzer sahneleri izledik. Ancak NASA, Dünyayı gerçekten ölümcül bir asteroidin etkisinden korumanın mümkün olup olmadığı konusunda içimizi rahatlattı. Bilim insanları Güneş sistemini oluşturan yapı taşlarının artıkları olarak niteleyebilecekleri asteroidlerin hızını çok ufak miktarda değiştirmenin yeterli olduğunu düşünüyor. Bu sayede asteroidlerin Dünyaya çarpmadan geçeceğini ifade ediyor. Tabii bu işlemin asteroid henüz Dünya'dan yeterince uzak olduğunda yapılması gerekiyor. Çift asteroid yönlendirme testi yani DART, 160 metre çapındaki Dimorphos'a saatte 20.000 kilometreye yakın bir hızla çarptı. Böylece Dimorphos'un daha büyük olan 780 metre çapındaki Didymos asteroidinin etrafındaki yörüngesinde çok ufak bir değişiklik oldu. NASA 570 kilogram ağırlığındaki DART'ın Dimorphos'a çarpma anından olağanüstü fotoğraflar çıkarttı. DART misyonunu yürüten Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Dr. Nancy Chabot, DART bir asteroide cisim çarparak yapılan ilk gezegen savunması denemesi diyor ve devam ediyor. Gerçekte böyle bir işlem yapılacak olsa asteroidin tehlike yaratmaya başladığı andan uzun bir süre önce yapılabilir ve asteroidlerin yörüngesinde ufak değişiklikler elde edilebilir. DART programında çalışan bilim insanı Dr. Tom Statler, ışık hızı ve arasındaki mesafeyi düşünecek olursak uzay aracı tarafından yakalanan fotoğrafları yorumlayabilen ve bu doğrultuda hedefi hızlıca belirleyebilen bir yazılım geliştirdik diyor. DART asteroide doğru ilerlerken Dünyaya saniyede bir fotoğraf gönderdi. İlk başta çok uzakta bir nokta olarak görülen hedef giderek büyüyor ve çarpma anından hemen önce merceğin tamamı kaplanıyor. Aynı zamanda DART aracılığıyla taşınan ve uzaya bırakılan 14 kilogram ağırlığındaki İtalya yapımı Lycia Cube adlı bir nano uydu da uzay aracının Dimorphos'ta oluşturduğu krateri fotoğrafladı. Lycia Cube çarpmanın etkisiyle Dimorphos'un yüzeyinde dağılan parçacıkları takip edip göktaşının yörüngesinin ne ölçüde değiştiğini hesapladı. Çarpışmadan önce Dimorphos'un Didymos'un etrafındaki yörüngesini tamamlaması 11 saat 55 dakika sürüyordu. Çarpışma anından sonra bu sürenin 11 saat 45 dakikaya kadar düştüğü biliniyor. Uzmanlar gökyüzü araştırmaları ve istatistiksel analizler sayesinde Dünyaya çarpması durumunda tüm yaşamı yok edebilecek asteroidlerin %95'inin tespit edildiğini ve bunların herhangi bir tehlike oluşturmadığını söylüyor. Ancak insanlık üzerinde çok büyük etkileri olabilecek ve henüz tespit edilmemiş daha küçük asteroidler olabilir. Dimorphos gibi bir asteroidin Dünyaya çarpması durumunda 1 kilometre çapında ve yüzlerce metre derinliğinde bir krater oluşur ve bunun etkisi oldukça büyük olur. Bundan 4 yıl sonra Avrupa Uzay Ajansı'na ait 3 uzay aracı Hera adlı bir misyonla Didymos ve Dimorphos'a takip çalışmaları gerçekleştirecek. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. 2022 yılının son videosunu tamamladık. Herkese huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum. 2023 yılında da bizimle kalın.